Herkese merhabalar. Bebeğimin kakasında sümüklenme var, ne yapmalıyım? Sümüklenmenin nedenleri nelerdir? Bir besin alerjisinin belirtisi olabilir mi? Teşhisi, tedavisi nasıl yapılır? Bütün bunları anlatmak için bu videoyu yaptık. Kakada sümüklenme özellikle bir normal durumlarda olabiliyor. Ne gibi normal durumlarda oluyor? Özellikle bebeğimizde sümüklenme var ve bir enfeksiyon tablosu gibi tablo var. Bu sümüklenmeyi çocuklar tabii ki yutarlar. Yuttuğu zaman da ilk 4 ayda özellikle çocukların bağırsakları çok hareketlidir. Hareketli olmasından dolayı bu sümükler sindirilmeden kakasında sümük görebilirsiniz. Kakada sümük deyince ne oluyor? Yapış yapış biraz kakasında sümüklenmeyi baktığınız zaman zaten görürsünüz. Ama bu normal kaka mı, sümüklenme mi ayıramıyorsanız da resimlemeniz gerekiyor ve doktorunuza giderken de bu resimlerinizi yanınıza götürüp fotoğraftan göstermenizde fayda olabilir. Ve bu sümüklenme ne dedik? Bir enfeksiyondan veya çocuğun sümüklerinin yutmasına bağlı olabilir. İkinci tabloda bazen annelerin emzirme hatalarından da olabiliyor. Özellikle anneler sadece ön sütü emziriyorsa, çünkü emzirirken sütün ilk kısımları, çocuk emmeye başladığı zaman ilk kısımlar laktozludur. Yani daha fazla karbonhidrat vardır. Son sütü yağlıdır. Eğer siz ön kısmı çocuğa içirir, daha son kısımlarını içirmezseniz o zaman ne olur? Çocuğumuzda kakasında sümüklenme olabilir. Hatta kakada yeşillenme de olabiliyor. Bu nedenden dolayı çocuğu emzirirken bir göğsünüzü emzirdiniz, diğer öğünde diğer göğsünüzü emzirmeniz gerekiyor ve sonuna kadar emzirip son sütü almasını sağlamanız gerekiyor. Yoksa çocuğun kakasında sümüklenme olabilir. Bir üçüncü neden de özellikle çocuklar diş çıkarırken salyası fazla olur çocuğumuzun. Bu salyayı da yutarlar. Yuttuğu zaman da kakasında sümüklenme olur. Onun için normal durumlarda da görüyorsunuz kakasında sümüklenme oluyor. Peki ne zaman besin alerjisi düşünelim? Eğer kakada sümüklenmeyle beraber çocuğumuzda huzursuzluk var. Çocuk ağlıyor geceleri, uyuyamıyor. O zaman bir besin alerjisi düşünülebilir. Beraberinde egzama var. Düşünülebilir. Beraberinde tedaviye cevap vermeyen, bir aydır geçmeyen pişikleri var. Düşünülebilir. Annede babada alerjik hastalıklar fazla ise yine aklımıza bir besin alerjisi gelebilir. Diyelim kakada sümüklenme var, ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bu konuda çalışan çocuk alerji uzmanlarıyla yol alabilirsiniz. Çocuk alerji uzmanlarına geldirirken de bu daha önceki kaka resimlerini getirirseniz onlara bakılması faydalı olabilir. Bunun dışında çocuk alerji uzmanına gittiniz. Gittiğiniz zaman eğer diyet yapmışsanız nelere diyet yaptınız? Onlar hakkında bir not tutabilirsiniz. Bunun dışında biz değerlendirirken çocuk alerji uzmanına geldi. Biz neleri değerlendiriyoruz? Öncelikle bu kakada sümük yanında kan var mı? Kanı değerlendir. Kan varsa özellikle besin alerjisi lehine oluyor. Peki bu kanın kırmızı mı yoksa kahverengi gibi mi, siyah mı olduğu da tabii ki önemli. Eğer kırmızıysa, fazla kırmızıysa makatta çatlağa bağlı da olabiliyor. Çünkü özellikle besin alerjisi olanlarda makatta çatlak biraz daha fazla olabilir. Bunun haricinde ne yapmamız gerekiyor? Kakada sümüklenme var, kan da varsa besin alerjisi düşündük veya diğer alerjik durumlar, egzama gibi, annede babada alerjik hastalığın olması veya tedaviye cevap vermeye kusmanın olması, reflü ilacı veriyorsunuz ama cevap vermiyor. Bütün bunlar besin alerjisini bize düşündürüyor. Çocuğun akciğerlerinde hırlama olması, bu da aklımıza besin alerjisini getirebilir. Daha sonra biz eğer besin alerjisi olma ihtimalini düşündük ve çocuğumuzda huzursuzluk varsa veya kilo alımı yeterli değilse, kilo alımı durmuşsa o zaman besin alerjisi yapabilen nedenleri düşünüp diyete almamız gerekiyor. Ama sadece mukus var. Huzursuzluk yok, gelişimi iyi, her şey yolunda. Sadece biraz mukus var diye diyet önermiyoruz. Ve diyet önereceksek de en çok nelere karşı alerji yapıyor? Bir kere besin alerjisi süte, yumurtaya, soyaya, buğdaya, yer fıstığına, kuru yemişlere, balığa ve kabuklu deniz ürünlerine olabiliyor. Bunları genelde süt, yumurta, kuru yemiş, soyaya karşı diyetle başlıyoruz biz. Buna göre karar veriyoruz. Peki bu kakada sümük olduğu için test yapılır mı daha öncesinde bu diyete başlamadan önce? Eğer cilt bulgusu yoksa genelde gerek yok. Çünkü bunlar non-IgE dediğimiz testlerde çıkmayan gizli alerji tablosu aklımıza gelir.
Çünkü non-İG tabloda çıkmaz testi. Boş boşuna deri testi, kan testi yaptırmayın. Ne zaman yapıyoruz? Cilt belirtileri de varsa, egzaması da varsa beraberinde o zaman yapılabilir. Ama sadece kakada sümük var diye gidip de biz ciltten alerji testi çıkmayacağını bile bile test yapmamıza gerek yok. Kakada kalprotoktin testi yapmaya gerek yok. Çünkü bu da çocuklarda normal değeri yok ve giderek ilk 3 ayda çok yüksek, giderek düşüyor zaten. Hastalık da zaten düzelecek. Ben size şimdiden söyleyebilirim. Yani ilk yaptırdığınız test yüksekse bir 3 ay sonraki testi daha düşük olacak. Daha sonraki 3 ay sonraki daha da düşük olacak. Çünkü bunun süreci zaten böyle. Ama bebeklerde normal değeri belli olmadığı için bu testi neye göre yorumlayacağız? Çünkü bu testler 1000'e kadar normal kabul edilebiliyor. Onun için bu testle ilerlemek kolay değil veya doğru değil. Ve kakada kan testi. Eğer kakada kan testi bir beraberinde kan var mı yok mu diye değerlendirmek istiyorsak yapılabilir gizli kan. Çünkü kan yok. Kan olmadığı için gizli kan değerlendirilebilir ama biz genelde mukus varsa genelde çok istemiyoruz. Çok gerekli bulmuyoruz. Bunun dışında başka yapılması gereken testle şeyimizde eğer başka hastalıklar düşünüyorsak yapıyoruz. Bir enfeksiyon durumu varsa, bir enfeksiyondan şüpheleniyorsak, çünkü bazen enfeksiyonlarda da özellikle sulu ishalle beraber sümük varsa bir enfeksiyon olabilir. O zaman enfeksiyon için kaka tahlilleri yaptırtabiliyoruz. Çünkü mikroplara karşı da, enfeksiyona karşı da bu olabilir. Bunu değerlendiriyoruz. Daha sonra da besin alerjisinden şüpheleniyorsak diyeti alıyoruz. Diyeti de yaparken de alerji diyetisyenimizle beraber ilerliyoruz. Çünkü alerji konusunda tecrübeli olan bir diyetisyen burada çok önemli oluyor. Herkes neyi yemesin diyor. Tamam, sütü yemeyecek, yumurtayı yemeyecek, soya yemeyecek. Ondan sonra ne diyoruz? Kuru yemiş yemeyecek. Peki anne ne yiyecek? Çünkü anne emzirdiği zaman anne de diyet yapacak. Çocuğa eğer anne sütü dışında ek gıda alıyorsa ne tüketecek? Çocuğun annenin kalorisine göre diyetin hazırlanması gerekiyor. Burada da diyetisyenlerimize iş düşüyor. Sadece şunu yeme bunu yemeyle bu iş olmaz ve diyetisyenin de aynı şekilde annenin besin günlüğünü de takip etmesi gerekiyor. Anne o hafta boyunca neler yedi, bebeğe ek gıda vermesi neler verdi, onların takip edilip eğer kaçak varsa bunun altını çizilmesi gerekiyor. Yoksa boş boşuna diyet yapmış oluruz. Ve daha sonra da kilo takibini yapmamız gerekiyor. Ve çocuğumuz eğer düzelmeye başlamışsa teker teker bu gıdaları denememiz, hangi gıdanın besin alerjisine neden olduğunun bulunması, eğer neden bulunamıyorsa boş boşuna diyet yapmamamızda fayda vardır. Netice olarak bebeklerde mukusun nedenlerini konuştuk, nasıl yaklaşacağımızı konuştuk. Bu konuyla alakalı bir de ne önemli oluyor? Destek olarak vitamin, anneye vitamin verilmesi, çocuğa da destek vitamin verilmesi ve çocuğa verilecek vitaminlerin de özellikle şüphelendiğimiz, diyet yaptığımız alerjenleri içermeyen vitaminlerin verilmesi çok önemli oluyor. Biz bağırsak tepkili olanlarda probiyotik genelde veriyoruz. Neden veriyoruz? Probiyotikler besin alerjenlerinin emilimini azaltıyor, bağırsaktaki geçirgenliği azaltıyor. Bu sebepten dolayı genelde probiyotik beraberinde veriyoruz. Evet anneler, netice olarak kakada sümüklenmenin nedenine nasıl yaklaşacağımız konusunda biraz fikir sahibi olduğumuzu düşünüyorum. Bu güncel videolarımızdan İzlemek istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Aynı zamanda Instagram Alerji Doktoru Instagram sayfamızı ve Alerji Doktoru TikTok sayfamızı takip ederseniz memnun oluruz ve videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşırsanız yayılmasını sağlayabilirsiniz. Bilgi paylaştıkça güzel diyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.